Bunun bilinmesini istediğim için söylüyorum. Çünkü bir saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla böyle bir durum olursa da beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. But I don't think it's a journalist's fault. It's not their fault. I don't think it's their fault. Ama tabii ki sizin suçunuz olduğunu, gazetecilerin suçu olduğunu düşünmüyorum. Okay, 3 questions. I have to go. 3 soru. Efecan Öztaş KRT. Hocam, Thomas Reis az önce dedi ki kenar ortalarından çok fazla geleceklerini biliyorduk. Başka da bir planları yok dedi. Kendisi bu görüşe katılıyor mu? Teşekkür ederim. So the opponent coach was here before you and he said we No, were... no, I don't know what he told. I don't want to know. Bilmek istemiyorum ne Give me another söylediğini. question, please. Başka bir soru I'm sorun. not commenting his words. Because he said... No, I don't want to know. But do you think that, so his personal opinion, do you think that the team made a lot of crosses and didn't have any other plan? To miss chances is not a plan. Pozisyon kaçırmak bir plan değil mi? Who has the plan? The team that doesn't have one shot on target. That team has the plan? Or the team that has 4, 5, 6 chances with an open goal? I think the team that doesn't have a plan is the team that doesn't have one shot on target. Hangi takımın planı var? Kaleye bir tane bile şut olmayan takımın mı? Yoksa 4, 5, 6 tane çok net pozisyon yakalayan, boş kale pozisyonları kaçıran takım mı? Bence şutu olmayan takımın planı. Okay. 2 more questions. Devrim Zengi Beyaz TV. 3 gün önceye dönersek Fenerbahçe'nin 3 kulvarda şampiyonluk şansı vardı. Hala da var ligde ve kupada. Avrupa'ya veda etti Fenerbahçe ama çok iyi bir futbolla veda etti. Süper Lig'de de bugün puan kaybı yaşayarak belki de riske soktu. Bu dönüşleri nasıl değerlendiriyor? Yani bu kadar aradaki farkı nasıl değerlendiriyor? Avrupa'da farklı bir oyun. Bu tamamen bir yorgunluk mu? Yoksa Avrupa'ya daha mı iyi konsantre oluyor takım? Bununla ilgili hocanın düşünceleri nedir? Bir de şampiyonluk şansı Fenerbahçe'nin şu anda yüzde kaç? So 3 days ago, Fenerbahçe was competing in 3 different competitions. Now you are eliminated in Europe, but you played very well in the European match. So what was the reason of this difference in terms of playing? Because do you think that maybe European games are more different, players are more concentrated maybe? And the second question is that how do you see the chance of Fenerbahçe, if you can give a percentage? The first question, I don't Why there is a difference between European games and league games? Because in Europe, Fenerbahçe plays very well. Do you think that maybe players are more concentrated on European We played games? very bad at home against Rangers. We played very bad in AZ in Holland. I don't think we played very well every match in Europe. What we proved in Europe is that while the matches are there, is never over. We proved that in Europa, where we lost at home by 2, and we went away, we won by 2, we could win by 3, we could win by 4, and we show that until is over, is over. Percentages for the championship, I don't know. It's something that I cannot say. Probably is going to be difficult for the leader to lose points, especially because we know that some teams against them have less motivation than they have against us. Today we played against the third in the table. It looked like we were playing against a team that is fighting for relegation. So it's going to be difficult, very difficult. But mathematically is possible. We have one match in hand. In case we win, we can reduce the difference. And while mathematically is possible, we think it's possible. And last question after.
Glasgow'a karşı oynadığımız ilk maçta da kötü oynamıştık. Hollanda'daki AZ maçında da kötü oynamıştık. Dolayısıyla Avrupa'daki her maçta iyi değildik. Ama Avrupa'da şöyle bir şey göstermiştik. Şansımız olduğu müddetçe biz o şansı kovalıyorduk. Ve ilk maçı 2 farkla kaybetmiş olmamıza rağmen Glasgow'a karşı deplasmanda 2 farkla kazandık ki 3-4 farkla da kazanabilirdik. Dolayısıyla Avrupa'da şunu göstermiş olduk. Bizim için bitmeden henüz bitmemiştir. Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem, bilmiyorum, bunu söyleyemem. Çünkü muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunun da özellikle sebebi şu ki bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar bize karşı oynadıkları maçlara kıyasla. Bugün mesela ligde 3. sırada olan takıma karşı oynadık ama sanki düşmemek için mücadele eden bir takıma karşı oynuyormuşuz gibiydi. Dolayısıyla zor olacak, hem de çok zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün ki bir maçımız eksik, onu kazanırsak puan farkını düşürebiliriz ve matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz. Son soru İrfan Bey. Hocam, şampiyonluk için kritik haftalara gelirken aslında takım için çok önemli 2 ismin kaybedilmesi. Özellikle Sen Maksim'in ve Cenk Tosun. Bugün 2 isim de kadroda yer almadı. Sıkışan maçlarda ve geride olan maçlarda bunlar 2 oyuncu maçı çözebilecek isimler. Bu tercihler doğru mu? Onu soracağım. Ya da Sen Maksim'in artık süresiz kadro dışı mı değerlendirmeyi düşünmüyor mu bundan sonra? So now we are in a critical period to be champion, and Fenerbahçe, we can say, lost 2 important players like Maximen and Cenk Tosun. These players can turn the matches around when you are behind. So what do you think that those choices that you made were correct choices, and will Maximen be out, excluded from the squad for the rest of the season? I don't understand. Or maybe you explain me bad the question, I don't know. He said now we are in a critical period in the title race, but the team lost 2 important players like San Maximen and Cenk Tosun, because those players are players who can turn the matches around when you are behind in the score sheet, but you don't use those players. So do you think that this choice that you make about these 2 players was a correct decision or not? And if Maximen will be excluded from the season? Which choices? Like, you don't use them, Maximen and Cenk Tosun. Yeah. I don't use Cenk too much because Cenk is our 4th striker. We have Naziri, we have Dzeko, we have Talisca, and Cenk is the 4th. And I had him always on the bench, and in emergency situations I played him a few times in the search of a goal. I cannot play 4 strikers at the same time. Even today, we finished the game with Kaveci, Najiri, Dzeko, Uzaydin on the left, Szymanski. It's just a 4th choice, and it's difficult. Good boy, good professional. Probably wants to play more than here, and I cannot stop a good man and a good professional to follow another direction. Maximin played many times during the season, and in the last 3 months he didn't train 4 days in a row, never. Or for this reason, or for that reason, never. The data that illegally his people put in your hands is an incredible manipulation of data, which I can explain, and I hope that he can explain well. On the 10th of March, before the game against Rangers, we did a tactical session. And the tactical session, the person that runs more is me. I run more than the players in that tactical session. So the loading of the players is very low, because it's an educative session. It's position. You walk here, you walk there, you close here when the ball is there, you move there.
The one that has the highest loading is me. In that day, Maximan had individual training. And by having individual training, of course, he had a loading superior of the other players. Is people that is illegally sharing internal data to the media is completely manipulation. He's not fit to play football. He can put the pictures he wants. He can even do Photoshop to look like he has abdominals. Unfortunately, he doesn't train. So when a player doesn't train regular and consistently, he's not fit to play. It's just that. But to Cenk, if he really goes like I think he goes, I wish him the best. Cenk'i çok fazla kullanmadım çünkü o bizim elimizdeki 4. forvet oyuncusu, santrafor oyuncusu. Elimizde Nesiri var, Dzeko var, Talisca var. Kendisi de elimizdeki 4. santrafor. Ama onu acil durumlar için kulübede bulundurdum. Gol ihtiyacımız olduğu zamanlar zaman zaman sahaya sürdüm kendisini. Tabii ki aynı anda 4 tane santraforla oynayamam. Ki bugün de baktığınızda aslında maçın son bölümünde KVC, Nesiri, Dzeko, sol tarafta Oğuz ve Sebastian'la oynuyorduk. Belirtmiş olduğum gibi kendisi bu pozisyonda 4. tercih. Zor bir durum çünkü kendisi hem iyi bir insan hem iyi bir profesyonel. Muhtemelen burada oynadığından daha fazla oynadığı bir yere gitmek isteyecektir. Ben de hem iyi bir insan olduğu için hem de iyi bir profesyonel olduğu için kendisini durduramam bu kararından. Maximen'le ilgili sezon boyunca aslında sezon içerisinde kendisi çok fazla şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Bu hiçbir zaman olmadı son 3 ayda. Ve bunda o yüzden de hiçbir zaman şunu söyleyemem kendisi için. Kendi onun çalıştığı insanlar illegal bir şekilde bazı dataları sizlerle paylaştı. Ki bence manipülasyona sebep olan datalardı bunlar. Size şöyle açıklamaya çalışayım. 10 Mart'ta Rangers'ta oynadığımız maçtan önce bir taktiksel antrenman yaptık. Ve o taktiksel antrenmanda en çok koşan kişi bendim. Bütün oyunculardan daha fazla mesafe sarf ettim. Çünkü aslında o yapmış olduğumuz antrenmanın amacı eğitim amaçlı bir egzersizdi. Sadece oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz yük anlamında, fiziksel yük anlamında düşük bir antrenmanda o gün yapmış olduğumuz antrenman. Dolayısıyla aslında en çok mesafeyi kaydeden, en çok antrenmanda yükü yapan kişi bendim. Aynı gün Maximen bireysel bir çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için takım herkesten daha fazla antrenman yüküne sahip olması datalarda normal. Ama onların birlikte çalıştığı insanların bu bilgileri, bu iç bilgilerimizi sizlerle paylaşması illegal ve bu yapmış oldukları şeyde manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil, oynayacak fitlikte değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın, istiyorsa Photoshop yapsın, istiyorsa karın kası yapsın. Ama maalesef kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı bir şekilde oynamadığınız zaman da oynamak için fit olmuyorsunuz. Cenk durumu farklı. O gitmek istiyorsa ki bence gidecektir. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Ja, im jak schon mal